Akıllı teknolojilere hoş geldiniz. Bugün kanalda ilk defa tam olarak hakim olmadığım bir konsept olan mutfakla ilgili bir içerikle karşınızdayım. Ve evet, ben de en az sizin kadar şaşkınım. Ama Philips Airfryer özellikle benim gibi mutfakta beceriksiz birinin işini gerçekten de kolaylaştırıyor. Çünkü hem mikrodalga, hem fritöz, hem tost makinesi, hem mangal hem de fırın olarak kullanılabiliyor. Teknoloji merakları endişelenmesin. Bölümde ürünün sadece incelemesi olacak. Yemek tarifleri paylaşmayacağım. Zaten haddimde değil ama bu konuda kullanabileceğiniz oldukça faydalı bir rehber de paylaşacağım. Bu arada ürünü incelerken birkaç faydalı ipucundan da bahsedeceğim için bölümü sonuna kadar izlemenizi öneririm. Tekrar merhabalar, umarım keyfiniz ve hepsinden de önemlisi sağlığınız yerindedir. Hayatımda ilk defa kullandığım Airfry teknolojisiyle beraber artık usta bir aşçı olduğumu söyleyemeyeceğim. Ama özellikle dondurulmuş hazır gıdaları hiçbir zahmete girmeden 10-15 dakika içerisinde hazırlayabilmek hem de oldukça geniş sayılacak çeşitleriyle bence çok büyük bir nimet. Bu aşamada bilgileri yaklaşık bir aydır kullandığım Philips'in Airfry HD9650 modeli üzerinden aktaracağım. İncelemeye klasiğimiz kutu içeriğiyle başlarsak içerisinden sadece gerekli ana malzemeler yani ürünün kendisi çıkıyor. Bir de kullanım rehberine ek olarak mobil uygulaması ve ülke genelindeki teknik servisler hakkında bilgi veren belgeler de mevcut. Kutu içeriğine dahil olmadığı için ayrıca satın almamız gereken kek, kahvaltı tabağı veya mangal keyfi gibi aksesuarları da bulunuyor. Ancak keşke bu kadar yüksek bir bedel öderken en azından bir aksesuarı da kutu içerisine dahil etselerdi çok iyi olurdu. Malzeme kalitesiyle devam edersek dış yüzeyinde plastik kullanılırken yemekler ile temas eden tüm parçalarında alüminyum kaplamalı çelik malzeme kullanılmış. Bu özellikleriyle toplam ağırlığı yaklaşık 8 kilo ve boyut olarak da bendeki en büyük XXL modeli olduğu için oldukça fazla alan kapladığını da söyleyebilirim. Önemli konuların başında yer alan parçaların temizliği için direkt ambalaj içerisinden çıkan dokümanın görselini sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi yemek ile temas eden bütün parçalar hem elde hem de makinede yıkanabiliyor. Dikkat etmeniz gereken tek konu bulaşık süngeri veya teli gibi sert malzemeleri kullanmamak o kadar. Bu da muhtemelen alüminyum kaplı dış yüzeye zarar vermemek için önemli olan bir konu. Sadece büyük modelde bulunan oldukça faydalı bir özellik olarak kızak sisteminden de bahsetmem gerekiyor. Çünkü hem yemeği kontrol ederken içi dolu ağır kabı havaya kaldırmamıza gerek kalmıyor, hem de 200 derecede ısınmış kabın tezgaha değip de zarar vermesini engellemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla boyutlarının biraz büyük olmasının haricinde tasarımı, malzeme kalitesi ve kullanım şekliyle benden geçer net aldığını söyleyebilirim. Bu arada artık bu ürünle beraber oldukça geniş skalada incelediğim, pratik kullanım önerileri verdiğim veya faydalı uygulamalar paylaştığım kanalın içeriklerini beğeniyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Şimdi gelelim işin asıl önemli noktası olan çalışma mantığına ve bunu aslında isminden de anlaşılacağı üzere hava ile kızartma şeklinde tanımlayabilirim. Zaten cihazı sadece henüz yepyeniyken İlk çalıştırdığımda çıkan koku bildiğiniz saç kurutma makinesine benziyordu. Pişireceğiniz yemeğe göre üst bölümde bulunan rezistans sayesinde maksimum 200 derecelik sıcaklığa kadar ulaşılabiliyor. Bu sıcaklık ise rezistansın üzerinde bulunan fan sayesinde yemeğin piştiği alana dağıtılıyor. Havanın tüm alana, özellikle yemeklerin altına kadar eşit bir şekilde işleyebilmesi için de zeminde hava akışını sağlayan özel bir tasarım kullanılmış. Pişen yemeklerdeki fazla yağ da tam olarak bu alanda toplanıyor. Yani normal şartlarda bolca yağ kullanarak kızartmamız gereken birçok yemeği hiç yağ kullanmadan da pişirebiliyoruz. Böylelikle fiyatı son zamanlarda teknoloji ürünleriyle yarışan yağları kullanmadığınız gibi yağsız olmasına rağmen lezzetli ve sağlıklı yemekler de yiyebiliyoruz. Cihazın üzerinde açma kapama, içerisinde dondurulmuş gıda, tavuk, et, balık, pasta ve her şeyini istediğiniz gibi ayarlayabileceğiniz manuel menü modu, 1 dakika ile 60 dakika arasında ayarlanabilen süre, minimum 40 ve maksimum 200 derece olarak belirlenebilen ısı, pişirilmiş yemeği maksimum 30 dakikaya kadar sıcak tutma modu ve son olarak da pişirme işlemini başlatıp durdurabileceğimiz ve sayısal değerleri belirlemeye yarayan
Ortadaki büyük tekerlek olmak üzere 6 düğmesi bulunuyor. Süre, ısı veya mod gibi ayarları aslında yemekleri pişirip tecrübe ettikçe kendi zevkinize göre zamanla belirleyeceksiniz. Böylelikle her bir yemek için kendinize özel ısı ve süre değerleriniz olacak. İçerisindeki kabın doldurabileceğiniz maksimum seviyesi max işaretiyle belirlenmiş. Ancak ben yine de 1-2 parmak altında kullanmanızı öneririm. Çünkü yemeğin her taraftan eşit olarak pişebilmesi için sıcak havanın içerisinde rahat bir şekilde dolaşabilmesi gerekiyor. Az pişmiş veya çok pişmiş yemeklerle ilgili şikayetler genellikle kabın fazla doldurulması sonucu oluşabiliyor. Önerilen önemli bir başka nokta da örnek olarak 14 dakikalık pişirme süresinin yarısında yani 7. dakikasında sepeti 1-2 kere sallamanız gerektiği. Böylelikle içerisindeki gıdaların yer değiştirmesi sağlanarak farklı açılardan da pişmesi sağlanabiliyor. Bu arada cihaz süre tamamlanınca uyarı vermesine karşın pişirme süresinin yarısına ulaştığında maalesef uyarı vermiyor. Bu nedenle küçük ama pratik bir kullanım önerisi olarak süreyi başta 14 dakikaya ayarlamak yerine 2'ye bölüp 7'şer dakika olarak ayarlayabilirsiniz. Böylelikle ilk süre dolduğunda vereceği sesli uyarı sonrası sepeti çalkalar ve sonra da ikinci 7 dakikaya tekrar devam edebilirsiniz. Elektrik tüketimine bakacak olursak da kanalda önceden incelemesini yaptığım S-Link akıllı priz ile gerçekleştirdiğim ölçümlerde pişirdiğimiz patates kızartması, İnegöl köfte ve sosis için yaklaşık 50 dakikada 1.1 kWh elektrik tüketmişiz. Normal şartlarda bu değer için yüksek derdim ama bu süre içerisinde 3 farklı yemek pişirince bana sanki normal gibi geldi. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirseniz çok sevinirim. Şimdi de mutfakta farklı yemek alternatifleri pişirmek isteyenlerin bayılacağı Nutrio uygulamasından bahsetmek istiyorum. Hem Apple Store hem de Play Store'dan ücretsiz olarak indirilebilir ve herkese açık olan bir uygulama olduğundan Philips ürününe sahip olmasanız da kullanabiliyorsunuz. İçerisinde kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, hamur, tavuk, balık, patates, tatlı veya vejeteryan olmak üzere bir sürü kategori altında yaklaşık 500 kadar yemek tarifi bulunuyor. Cihaz ile özellikle oğlumun da favorisi olan çıtır mantı, pasta modunda ekmek hamuru ile pide, çikolatalı veya kek gibi tatlılar, patates, soğan halkası gibi dondurulmuş gıdalar, patlıcan, kabak gibi sebze kızartmaları, et, sucuk veya sosis gibi kırmızı et ve hatta kebap çeşitleri, tavuk veya balık gibi beyaz et seçeneklerini yani sık tükettiğimiz neredeyse bütün yemekleri rahatlıkla pişirebiliyoruz. Sadece tek bir cihaz kullanarak bu kadar çok çeşitte yemek yapabilmek bence gerçekten de müthiş. Son olarak cihazın artı ve eksileri yanında hangi modeli seçmeniz gerektiği ile ilgili düşüncelerimi de aktaracak olursam, ürünün en sevdiğim yanları az yağ ve hatta hiç yağ kullanmadan pişirebilme, bu nedenle sağlıklı yemekler yapma, kullanımı aşırı derecede hızlı ve pratik, temizlemesi de oldukça kolay. Biz bu arada hiç temizlik yapmadan sırasıyla pide, patlıcan, patates, sosis ve köfte pişirdik. Ama hiçbir yemeğin kokusu veya tadı birbiriyle kesinlikle karışmadı. Sevmediğim tek yanı ise bence fiyatının oldukça pahalı olması. Ama bunu açıkçası bizi hem yağ masrafından kurtarması hem de benim gibi beceriksizler için işi kolaylaştırması sebebiyle göz ardı edebilirim. Etrafa yaydığı koku tarafında ise pide, patlıcan, sosis veya patateste hiçbir sıkıntı yaşamadık. Sadece köfteyi pişirirken kokusu gerçekten de bütün eve dağıldı. Bu nedenle eğer mutfağınız müsaitse kokan ürünleri davlumbaz altında pişirmenizi öneririm. Hangisini kullanmalıyım sorusunun cevabı olaraksa eğer mutfakta yeriniz sınırlıysa ve tek başına veya 2 kişi yaşıyorsanız bu durumda küçük modellere yönelebilirsiniz. Ama evde ara ara kalabalık misafirleriniz yemeğe geliyorsa bu durumda biraz sıkıntı yaşayabilmeniz mümkün. Çözümü ise küçük boyda 2 kere arka arkaya yemek pişirmek olabilir. Çünkü genelde süreler ortalama 15-20 dakika arasında gezdiği için sıkıntı olmayacaktır. Ancak eğer evde yeterli alanınız varsa ben kesinlikle XXL modelini kullanmanızı öneririm. Çünkü uzaktan her ne kadar büyük görünse de yemeğin piştiği alan o kadar da büyük sayılmaz. İncelediğim ürünün fiyatını, web sitesini, aksesuarlarını veya uygulamasını merak edenler açıklamalara eklediğim linklerden gerekli her türlü bilgilere ulaşabilir. Evet, umarım bölümde bahsettiğim bilgiler özellikle bu ürünü almayı düşünenler için faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz veya merak ettiğiniz farklı bir konu varsa da yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Son olarak videoyu buraya kadar seyrettiyseniz içeriklerimi gerçekten de faydalı buluyorsunuz demektir. Bu nedenle eğer hala abone olmadıysanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Haftaya farklı bir içerikte veya önceden paylaştığım teknoloji videolarımda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Bence büyük bir
Philips'in Airfry HD90 Philips'in Airfry 90 en azından bu aksesuar bu değil bir bulaşık süngeri veya tel beraber artık oldukça geniş skalada incelemeye örnek olarak 14 dakikalık kek veya çikolatalı tatlılar aldı. Bu nedenle eğer mutfağınız müsait de faydalı buluyorsunuz demektir.